Evet arkadaşlar, şimdi pompamızın kompensatör nasıl çalışıyor, pompamızın çıkış kanalları nereden, ona hep birlikte bakalım. Şu anda pompamızın üst kapak kesiti. Bakın buradaki port bizim emiş portumuz. Bakın şurası da çıkış portumuz. Fakat çıkış portumuzun hemen pompanın iç kısmından bakın şuradan buraya bir kanal açılmış. Aynı zamanda bir tane de buraya açılmış. Şimdi önce buradaki kanala bakalım. Bakın buradaki kanal buradan gelir. Bakın şuradan birim alanı küçük olan yaylı tarafa çıkış basıncını gönderir. Biz pompamızın kompensatörünü, standby basıncını eğer 20 bar ayarlamışsak arkadaşlar, bakın aynı şekilde buradaki basınç, bakın şu kanaldan, bakın şöyle gelir, buradan, bakın şurada bizim ana basıncı belirlediğimiz sürgünün üzerinden geçer, yani altından, kenarından. Bakın şurada geçiş yoktur, sürgü burayı kapatmış. Buradan gelir, bakın nereye geldi, bizim bekleme basıncı dediğimiz sürgünün olduğu yere. Kaça ayarlamışız bunu? 20 bara. O zaman pompamızın çıkışına 20 barlık bir basınç olduğu zaman arkadaşlar, bakın buradaki sürgü böyle şu şekilde, bakın şuradan konumunu değiştirdi. Konumunu değiştirdikten sonra arkadaşlar dikkat edin, bakın şunun üzerinden şöyle şuradan bakın şuradan geldi. Bak bu sefer bu tarafa geçti. Buraya geçtiği zaman bak diğer sürgünün şu kısmından şuradan geldi. Geçti buraya. Bakın buradan nereye gidecek? Birim alanı büyük olan pistonun olduğu yere. Şimdi ne oldu? Burada da 20 bar basınç, diğer tarafta da 20 bar basınç. Fakat her iki piston sapının farklı oluşu buradaki kaldırma kuvvetini arttırarak pompamızı standby konumuna getirdi. Nereye kadar? Nereye kadar? Şu anda bu sürgü tamamen bu şekilde, bakın. Bu şekilde kalsa bile, bakın şurada. Eğer 20 barın altına bir düşme başlarsa bakın buradaki sürgü hemen kapatır. Peki biz flow kontrol derken bunlar neyi kontrol ediyoruz? Aslında bu 20 barlık ayar. Fakat biz eğer şu çıkış basıncından, valfler üzerinden biz basınç hattından bakın şuraya, şu kısmı bakın LS hattı dediğimiz yük sinyalini buraya gönderdiğimiz anda artık bu sefer buradaki basıncımız çıkış basıncı artı yay kuvvet. Ne oldu? 22 bar oldu. O zaman bu sürgünün asma şansı yok. Pompa standby'e yatmaz. Valflerden iş yaptınız. 20 barlık, 200 barlık, 50 barlık, 70 barlık. Ne yaparsanız yapın. Buradaki aynı basıncı bakın şu yayın arkasına getirdiğinizden bu sürgü konumunu değiştirmez. Pompamız maksimum yağ göndermeye devam eder. Nereye kadar? LS sürekli burada vardır. Bir yük sinyali buraya olduğu sürece maksimum debi, maksimum basınç çıkacak. Nereye kadar? Maksimum basınç oluşana kadar. Yük sinyali buraya gelse dahi, eğer bakın burada bir sürgümüz daha var. Demin bunun üzerinden bakın şöyle gitmişti. Şimdi eğer burada bizim şu yük sinyali dediğimiz sürgü 200 bara setli ise atma yönünde zorlayacak. Bakın sert bir yay var. Ben şimdi gevşeterek bu işi yapıyorum. Bakın 200 bar basınç oluştuğu anda arkadaşlar, bakın bu sürgü yavaş yavaş açacaktır. Açtı. Ne oldu? Bakın çıkış basıncı bu sefer bunun üzerinden tekrardan birim alanı büyük olan pistona gittiğinde switch plate'in konumunu tekrardan nötr pozisyona getirip basınç 210 bar kaça setlemişsek standby konumunda ne zaman ki basınçta bir kayıp olur, tekrardan pompa o kaybı karşılamak için çalışmaya devam eder. Eğer karşısındaki basınç azalırsa arkadaşlar, bakın bu sefer bu sürgü tekrardan eski yerine gelir. Bakın geldi. Eski yerine geldi. Bakın basıncı biz buradan etkilemişiz. Bu sefer buradaki yağ bakın şu kanal üzerinden, bakın şuradan, şunun üzerinden bakın şuraya, buradan
şöyle gelip buradan da bakın şu kanalda bizim pompamızın içine açılıyor. Yani tank hattı dediğimiz yere boşalır. Flow kontrol sürgüsü, basınç kontrol sürgüsü. Eğer biz bu pompayı flow kontrol olarak değil de sadece basınç kontrol olarak kullanmak ister isek, bakın arkadaşlar, buradaki flow kontrol ayarını sonsuz bir şekilde sıkarsanız, bakın sıktım, tamamen bloke yaparsam ben bunu, yani bu sürgün hareketini kesersem, bu sefer bu pompamız DR dediğimiz sadece basınç hattıyla çalışır. Herhangi bir sinyale ihtiyaç yoktur. Bu sefer pompamız 250 bara çıkar veya kaç ayarlamışsanız 200 barda, 210 barda bekleme basıncında kalır. Şimdi arkadaşlar, burada gösterdiğim yerleri şimdi devre şeması üzerinde bu kanallara tekrardan bir göz atalım. Evet arkadaşlar, videoda gördüğümüz kesit pompanın şimdi de animasyonda proje çizimindeki hareketlerine bakalım. Bakın arkadaşlar, pompamızın kapak kesit kısmında yağ kanallarından bahsetmiştik. Ben önce pompamızın çıkış portuna bakalım. Bakın arkadaşlar, pompamızın çıkış portundan sağ ve sol tarafa giden kanallarımız vardı. Bunların bir tanesi, bakın dedik ki birim alanı küçük olan pistonun alt kısmına gider. Bakın burada. Diğeri ise arkadaşlar normalde sürgülerin üzerinden arkadaşlar birim alanı büyük olan pistona ulaşır. Burada baktığımız zaman sürgülerin, bakın videoda kesit alanı, videoda işte arkadaşlar basıncı yüksek ayarlanmış valfimize bir baskı var dedik, sürgü konumunu değiştirmez. Bakın diğerinde ise flow kontrol alana, bakın burada da buna bir baskı var. Biz bunu 20 bara setlediğimiz zaman arkadaşlar bu sürgü üzerinden diğer sürgünün olduğu yerden arkadaşlar birim alan olan yere gider. Bakın şurada da kesit resmimiz var. Bakın burada da incelediğimiz zaman bakın emiş portu, çıkış portu. Bakın çıkış portuna dikkat edin. Bakın şu pistonların olduğu yer. Çıkış portundan bakın bir tane birim alanı küçük yaylı olan yere, diğer tarafta ise bakın birim alanı büyük olan yere ulaşmaz. Ne zaman? Belirli bir kurallardan sonra buraya ulaşacak. Bakın switch plate'imizi ilk çalışma anında maksimum konumda tutan sadece bakın şuradaki yay, çalıştıktan sonra oluşan basınç yay etkisini yenecektir. Fakat çıkış basıncından gelen yağımız arkadaşlar yaya takviye yaptığından konumunu değiştirmiyor ve pompamız yağ pompalamaya devam ediyor. Şimdi animasyonumuzu çalıştırıp hareketleri görelim. Bakın pompamızın çıkışı, dikkat edin, valve gitti. LS hattında herhangi bir sinyal yok. Dikkat edin buraya arkadaşlar. 20 bar veya 18 bar veya 30 bar. Nereye setlemişsek bakın bunu basıncı yendi. Bakın bu sefer bakın şuradaki basınç sürgünün konumunu değiştirdi. Bakın burada dikkat edin. Ardından pompa çıkış basıncı bakın buradan geldi ve birim alanı büyük olan pistona gelip switch plate'i yatırdı. Buraya bakalım arkadaşlar. Bakın çıkış basıncından gelen yağ, bakın ana sürgü yani yüksek basıncı yenemedi. Geldi. Diğer alçak basınç olan kompensatör valfimizin sürgüsünü bakın aşağı doğru değiştirdi konumunu. Buradaki yol bakın şuradan diğer sürgünün alt kısmından ve şuradan geldi arkadaşlar. Birim alanı büyük olan taraftaki pistona baskı yaparak switch plate'imizi nötr konuma getirdi. Artık dönme hareketi devam etse bile switch plate düz konumda olduğunda buradaki pistonlara herhangi bir hareket yok. Devam edelim. Bakın burada dikkat edin. Herhangi bir basınç düşmesi olursa bakın şurada veya buradan basınç düşmesi olduğu anda tekrardan pompaya hafiften bir konum değiştirerek yine aynı basıncı yakalamaya devam eder. Şimdi dikkat edin. Bakın
Sürgü yönlendirildi. İş yapmak isteniliyor. Yani akış var, basınç isteniliyor. Bakın bu aşamada dikkat edin. Bakın sürgülü valflerin üzerinden yani LS kontrollü valfler diyelim, gelen sinyal hattı burada oluşan basınç kadar geldi bizim şuradaki konumu değişen sürgüye basınç uyguladı ve konumunu değiştirdi. Bakın konum değişti. Swash plate'in konumu değişti ve artık silindirimiz iş yapmaya başladı. Ne zamana kadar arkadaşlar? Bakın yağ gönderdi. Son stroğa geldik. Bakın buraya dikkat edin. Yüksek basınç oluştu. Artık bakın ana sürgü yüksek basınç sürgüsü konumunu değiştirdi. Eğer makineyi biz 200 bara setlemişsek yani yüksek basıncı burada arkadaşlar yüksek basınç sürgüsü konumunu değiştirerek yine birim alanı büyük olan tarafa bakın aynı basınç. Burada dikkat edin aynı basınç birim alanı küçük olan tarafta da vardır fakat birim alan farkından dolayı swash plate'imiz konumunu değiştirmiştir arkadaşlar. Basıncımız var, debi yoktur. Basınçta herhangi bir düşme oluştuğu anda swash plate'imiz konumunu değiştirerek yağ göndermeye arkadaşlar devam eder. Arkadaşlar bu eğitimi de burada bitiriyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki eğitimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu ara bayramınız kutlu olsun. Bugün Ramazan bayramının 3. günü.